Herkese merhaba, ben Şahin Seçil. Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir şirketlere dijital pazarlama konularında danışmanlık hizmeti veriyorum. Bu zamana kadar 100'den fazla markada 1000'den fazla proje üretme şansım oldu. Son 2 yılda da burada edindiğim deneyimlerle beraber kendi startup'ımı kurdum ve teknoloji tarafında şirketlere destek olmaya devam ediyorum. Bu serüven içerisinde dijital pazarlama alanında adım adım neler yapabileceğiniz konusunda bugün size 8 tavsiyede bulunuyor olacağım. Konu başlıklarından ilki kullanıcıların fikrini almak. Kullanıcıların fikrini almak için reklam tarafında hiçbir harcama yapmak durumunda değilsiniz. Sadece kullanıcıların bir kelimeyi kaç kere Google'da arattığına bakarak o anki gündemi, trendi takip etmek mümkün. Bunun için kullanabileceğiniz ücretsiz araçlar var, ücretli araçlar var ve Google'a Google Keyword Planner yazdığınız zaman hepsine erişim sağlayabiliyorsunuz. Buradaki temel odaklandığımız nokta, çözüm ürettiğiniz coğrafyada, örneğin bir problem vardır, bu problemi Türkiye için çözüyorsanız Türkiye'de o konu konuşuluyor mu, Amerika'da konuşuluyor mu ya da İspanya'da konuşuluyor mu, oradaki lokal aranma hacimlerine bakmak. Ve bir yandan da o konuşulan konu şu anda trend mi? Aktif olarak insanlar kaç kere aratıyor? Bu soruların cevabını Keyword Planner'la bulmak mümkün. Bir başka önemli detay da araştırma aşamasında sizin bu anlattığınız problemle, çözdüğünüz problemle ilgili kimler başka problem çözmüş? Eğer rekabetin çok yoğun olduğu bir alana giriyorsanız muhtemelen kullanıcılara ulaşmakta zorluk yaşayacaksınız. Dijital pazarlamada ilk o kelime araştırması bize bu konuda fikir edinmemizi sağlıyor. Bir başka nokta da kullanıcıların konuştukları Quora gibi, Reddit gibi platformlara bakmak. Gündemin içerisinde kullanıcıların sordukları sorular arasında problem olarak gördüğünüz konu başlığı var mı? Eğer yoksa, siz yeni bir şey yaratmak istiyorsanız muhtemelen bunun için çok büyük bir efora ihtiyaç duyacaksınız. Onun yerine biraz daha kullanıcıların günümüzde çözmeye çalıştığı problemlere odaklanmak sizi hızlandırıyor olacak. İkinci paylaşacağım kullanım şekli de gündemi takip etmek. Ürün ya da servislerinizi kitlelere duyurma noktasında paylaşacağınız bir kitleye ihtiyacınız olacak. Çünkü sıfır noktasında sizi hiç kimsenin bilmediği bir dünyada en iyi çözümü bulmuş olsanız da muhtemelen ilgili kişilere ya da ürünüze para ödemeye hazır olan kişilere ulaşamıyor olacaksınız. Bu yüzden daha fikir aşamasındayken kitleleri takip edip o kitlelerin arasına dahil olup onlarla arkadaş olmak, orada kaslarınızı geliştirmeye başlamanızı tavsiye ediyorum. Örneğin Ahrefs SEO tarafında bir çözüm üreten platformlardan, ürünlerden bir tanesi. Şimdi Ahrefs'i siz SEO uzmanlarına götürmek istiyorsanız ya da SEO uzmanları için bir çözüme ihtiyacınız varsa gün bir SEO uzmanlarının olduğu blog kanallarına, onların olduğu Slack kanallarına, Discord kanallarına, yani aktif olup konuştukları kanalların içerisine girmeli ve onlarla arkadaş olmalısınız. Ne kadar çok kişiyle tanışırsanız, ne kadar çok kişiyle iletişime geçerseniz fikrinizi, ürününüzü pazara sunduğunuz zaman onun dağılması bir o kadar kolay olacaktır. Paylaşacağım üçüncü ve en önemli başlıklardan bir tanesi söylemlerinizi test etmek. Bir fikriniz var ve bunun bir çözüm olduğuna inanıyorsunuz. Ama sizin orada çözüm olarak gördüğünüz hikaye belki de sektörde farklı bir şekilde anlatılıyor. Belki de onun karşılığı çok başka. Belki kendi aralarında şirketlerin ya da personanızın konuştuğu dil çok farklı. Bu söylemi bulabilmek için daha erken aşamadayken mümkün olduğunca çok farklı varyasyonlarını test edip bunları kitlelerinize gösterip hangileriyle etkileşime geçtiği konusunda fikir edinmeniz gerekiyor. Kendi sosyal medya hesabınızdan düşünün. Bugün sosyal medyada bir şeyi paylaştığınızda aldığınız etkileşim, bunu çeşitlendirdiğinizdeki etkileşim oranlarıyla kıyaslayınca size bir fikir veriyor. Ben bunu koyarsam benim kitlem buna daha çok tepki veriyor, daha çok beğeniyor. Bunu koyarsam daha düşük tepki alıyorum. O zaman ben kendi kitlem için bunu daha ön plana çıkartayım. Aynı davranışı kendi şirketinizi, fikrinizi savunurken de benim bir fikrim var ve şirket hesabımdan bunu paylaşıyorum. Bunu en iyi nasıl anlatabilirim? Buradaki o en iyi kısmını bulduğunuz zaman ilerleyen büyüyen operasyonunuzla birlikte artık reklam harcamak istediğiniz zaman ya da yatırımcınızı reklam harcamalarını ikna etmek istediğiniz zaman ihtiyacınız olacak. Diyeceksiniz ki ben kitlemi buldum. Benim kitlem bu problemi var ve bu problemi bu mesajla karşılık veriyor. Bunun cevabını arıyor. Bununla etkileşime geçiyor. O noktadan sonra artık belki küçük kitlenizle yaptığınız 5, 10, 20 kişiyle yaptığınız testi artık 1000, 20 bin, 50 bin, 100 binle yapmaya hazır konuma geliyorsunuz. Dördüncü paylaşacağım başlık akıllarda kalma. Şimdi buraya kadar anlattıklarım hepsi sizin hiçbir reklam harcaması yapmadan, hiçbir para harcamadan kendi kendinize daha fikir aşamasındayken çözebileceğiniz detaylar. Birazcık daha ürünü servisi ortaya koyup akıllarda kalıp para kazanmaya başlamak istediğiniz noktada dokunduğunuz her kişide bir iz bırakmanız gerekiyor.
Ve bu iz maalesef günümüzde bırakmak çok zor. Çünkü çok fazla dikkatimizi dağıtan unsur var. Bugün çok güzel dediğimiz çözümü bile ertesi gün unutuyoruz. Ya da bir arkadaşımız bize sorduğunda ya o neydi dediğimizde düşünmek durumundayız. Çünkü aynı şeyin bir sürü muadili var. Ve haliyle akıllarda kalmıyor buradaki çözümler. Bunu kaldırmak için kullanacağımız kanallardan bir tanesi de reklam çalışmaları, remarketing. Kendimizi tekrardan kullanıcılarımıza hatırlatmak. Şanslıyız ki ilk başlangıç sürecinde zaten ulaşmaya çalıştığımız kitleler çok küçük kitleler. Örneğin 100 kişi, 500 kişi, 1000 kişi. 1000 kişi olduğu için bu 1000 kişiye ulaşmanın reklam maliyeti de çok düşük oluyor. O yüzden ilk odaklanmamız gereken, yine bir önceki başlıkta olduğu gibi, ben bu kullanıcılarla iletişime geçerken nasıl akılda kalmalıyım? Kendimi nasıl konumlanmalıyım? Eğer bu sorunu çözmüşsek, bir sonraki adımda da kendimizi hatırlatırken aynı renk tonuyla, aynı çizgide devam edersek, bir yerden sonra kullanıcılarda hafızasına kazınmaya ve arkadaşlarına tavsiye edilebilir bir çözüm olmaya başlayacağız. Zaten erken aşamada yakalamak istediğimiz dalga da tam olarak burası. Ben bir kitle oluşturayım, küçük bir kitle olsun, o küçük bir kitle beni arkadaşlarına anlatsın ve ben bu sayede para kazanmaya başlayayım. Para kazanmaya başlayayım ki artık reklam olarak ulaşacağım, milyonlara gideceğim kampanyaların o ilk ön hazırlıkları, tohumlarını serpiştirmiş olayım. Bunu da yapmanın yolu yeniden pazarlama reklamları, remarketing. Beşinci paylaşacağım kullanım şekli de hikayelerinizi kullanıcılarla paylaşmak. Bir kullanıcı düşünün ya da kendinizi kullanıcı yerine koyun. Bir hizmete geldiniz. Baktınız ve bu hizmet sizin için çok güzel. Ya çok güzel ama zaten ona ayırabileceğim dikkat limitli benim. Ve haliyle güzelmiş deyip çıkıyorum. Ya da güzelmiş deyip e-mailimi bırakıp çıkıyorum. Belki de hiçbir aksiyon almadan, anlamadan çıkıyorum. Ama benim oraya gelirken bir sebebim vardı. Ya bana bir arkadaşım tavsiye etmişti, ya bir yerde denk gelmiştim, merak etmiştim. Ama o merak duygum anında kayboluyor. İstediğim içeriği görüp bulamadığım zaman. Ama belki de sizin çok değerli çözümleriniz var. Bu biraz daha arka planda gizli. Biraz daha arayıp bulması gereken konular. İşte bu noktada bir önceki başlıkta anlattığımız kendimizi hatırlatma, remarketing reklamlarıyla beraber kullanıcıları eğitmemiz gerekiyor. Ürünümüzün en can alıcı özellikleri neyse onları anlatmamız. Bakın bu olmadığı için hayatınız zorlaşıyor. Bu şekilde çözebilirsiniz. Kullanıcıyı düşünün, Instagram'da geziniyordu, karşısına sizin çözüm çıktı. Bu da yapılabiliyormuş. Çok güzel. Sitenize gelmedi bir de. Geçti. Bir başka kullanım şekli. Bu da varmış. Bu da varmış. Bu da varmış. Bütün bu parçalar birleştikten sonra adeta siz bir kullanıcıya satış yapıyor gibi adım adım ikna etmeye başlıyorsunuz reklamlarla. Ve kullanıcı ikna olduğu zaman, artık geldiği zaman, yani reklamınıza tıkladığı zaman, reklamınıza tıklayıp para ödediği zaman, yani sizin bütçenizden gittiği zaman artık almaya hazır olmuş oluyor ve gelip satın alma işlemini tamamlıyor. Peki ben bu kullanıcılara tekrar nasıl ulaşacağım? Akılda kalmak için, onlarla iletişimi sağlamak için bir kanal nasıl yaratacağım? Paylaşmak istediğim 6. başlıkta kullanıcıların e-mail adreslerini almak. Günümüzde hemen hemen hepimizin bir e-mail akışı var ve e-mail yıllardır değişmez kanallarımızdan bir tanesi. Eğer ben kullanıcının e-mailini onun istediği, görmek istediği bilgileri almak için alırsam sonrasında o bana bu iletişim kanalını açmış olacak. Örneğin kullanıcının bir problemi var ve bende de o problemin çözümü var. Evet, kullanıcı o anda gelip anlamadı hizmeti. Belki vakti yok, belki doğru zaman değil. Belki sizin çözümünüz bilgisayarda çok iyi çalışıyor, kullanıcı o sırada mobilde. Tek yapmanız gereken ona niyetinizi, isteğinizi belli ederek e-mail adresini almak. E-mail adresini aldıktan sonra artık o açtığınız kanaldan hafta hafta, gün gün, ay ay kendinizi hatırlatarak iletişim sürdürmeye devam edebilirsiniz. Ve ne zaman karşıdaki kullanıcı hazırsa o sizin açmış olduğunuz kanalda gelip işlemi tamamlıyor olacaktır. Burada kritik noktalardan bir tanesi, benim için değerli olan bir bilgiyi, e-mail adresimi bir kullanıcı olarak neden sizinle paylaşayım? İşte burada kullanıcılara bir sebep vermeniz lazım. Ya ürettiğiniz bir e-kitap olabilir, ya bir videonuz olabilir, video seriniz olabilir. Ama mutlaka değerli olan bir şeyi ona vermeniz lazım. Ya belki ücretsiz deneme olabilir, belki ücretsiz bir analiz olabilir. Bir sebep bulup, sizin için çözümünüzde en iyi eşleşen sebep neyse bir sebep bulup o kullanıcının e-mail adresini almalısınız. Bunu yaptığınız zaman kullanıcı zaten e-mailini bir beklentiyle bıraktığı için sizden mail aldığı zaman garipsemeyecek, sizi spama olarak işaretlemeyecek ve sizinle o iletişim kanalını kurmaya, o kapıyı açık bırakmaya devam edecek. Paylaşmak istediğim 7. kullanım alanı da Affiliate Network. Affiliate Network, sizin hizmetinizi gelip anlayan bir kullanıcının çevresini anlatması ve bu işlemden para kazanmasına olanak sağlıyor.
Örneğin ben bir uzmanım ve uzmanlık alanım diyelim ki e-ticaret tarafında çözüm üreten bir uzmanlığım var ve kitlelerim beni dinliyor. Haliyle siz bana e-ticaretle ilgili bir çözüm üretirseniz ve bunu satmam konusunda ben ikna olursam kendi kitlelerime bunu anlatabilirim ve bunun karşılığında para kazanabilirim. İşte tam olarak affiliate network'ünü kurarak sizin hikayenizi anlatacak kişilere ulaşmanız, onların sizi promote etmenizi sağlamak, hızlı bir büyümeyi yakalamanıza olanak sağlayacaktır. Ve son madde, reklamlar. Şimdi dijital pazarlama deyince aklımıza doğası gereği pazarlama geliyor ve reklam harcaması geliyor. Ama bahsettiğim ilk 7 adım sizin kitlenizi oluşturmanız, o kitleye doğru mesajı vermeniz ve problemi çözmenizle ilişkiliydi. Örneğin affiliate marketer'da eğer karşınızdaki uzmanı siz ikna edemezseniz, yani çözümünüz gerçekten de mükemmel değilse o zaman onu siz network'ünüzle tanıştırmak. Eğer isterseniz %50 komisyon verin, yine de sizi tanıştırmaz. Bir sebebi yok. Çünkü güven kaybetme riskiyle karşı karşıya. Dijital pazarlama tarafında yapacağınız reklamlar da tam olarak buna tekabül ediyor. Eğer sizin çözümünüz mükemmel değilse, birinin diğerini anlatmasına vesile olmuyorsa, o zaman yapacağınız reklam yatırımı da boşa gidecektir. Baktığımızda ise kullanıcıların çok azının problem arattığını görüyoruz. Yani çok küçük bir kitle ne istediğini biliyor, ihtiyacını biliyor, problemini biliyor ve onu aratıyor. Çok daha fazlası bir şey bilmeden Google'da gezinmeye devam ediyor. Örneğin bugün ben podcast'le uğraşıyor olayım, ilgileniyor olayım. Belki daha altyazı ekleme problemimin farkında bile değilim. İşte bu noktada siz farkında olmayan kitlenin karşısına çıktığınızda kendi kitlenizi büyütmüş oluyorsunuz ve onları da tekrar sitenize çekip eğiterek dönüştürme fırsatına sahipsiniz. Ve hatta bir adım daha da öteye götürüp eğer kitlenizi bulduysanız o kitleye faydalı içerikler de üretebilirsiniz. Yani sadece altyazı çözümünüzü anlatmanıza gerek yok. Podcast yapanları eğitin. Onları öyle bir eğitin ki size ikna olsunlar, güvensinler ve sizin çözümlerinizi etrafındakilere paylaşabilir hale gelsinler. İşte Google reklamları bizim bu kullanıcılarla tanışmamıza olanak sağlayan reklamlar. Tanışmak yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Benle tanıştınız, güzel. Ben artık kitlenizdeyim. Artık reklamlarla beraber ilişkimizi bir sonraki adıma götürmemiz lazım. Burada en etkili olan kanal sosyal medya olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde hem tüketilebilirliğinin kolay olması hem de çok fazla vakit geçirmemiz sebebiyle sosyal medyada kullanıcıların karşısına çıkıyor olmak oradaki ilişkiyi sizin adım adım sağlamlaştırmanıza olanak sağlıyor olacaktır. Birazcık daha kitlemizi genişletmek istediğimiz zaman diyelim ki B2B yani şirketlere çözüm üreten bir yazılımınız, bir ürününüz, bir servisiniz var. Bu durumda LinkedIn'e reklam vermeyi düşünebilirsiniz. Google'a göre, sosyal medyaya göre çok daha pahalı olsa da doğrudan hedef kitleye, örneğin e-commerce tarafını hedefliyor olalım. E-commerce marketing manager'ların karşısına reklamı düşürmek olası. Dediğim gibi reklam olarak daha maliyetli. O yüzden bu reklamı gören kullanıcının sizinle etkileşime geçeceğine, bir problem çözeceğine emin olmanız lazım. Eminseniz LinkedIn tarafı da sizin için çok faydalı, kullanıcılarla tanışmanız için çok faydalı bir mecra olacaktır. Şimdi kitlemiz yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. İlk performansı en yüksek olanlardan başladık ama bir yerden sonra artık ben daha fazla kişiye erişmeye ihtiyaç duyacağım. Özellikle yaptığım yatırımın geri dönüşünü alıyorsam o zaman daha büyük kitleye nasıl gidebilirim? Örneğin bu offline tarafa dönmek de olabilir. Dergilerde yer almak. Biraz daha genişlettim, billboardlara çıkmak. Daha da yayıldım, televizyonlara çıkmaya kadar gidebilir. Önemli olan sizin kitleniz nerede? Hangi hikayenin peşinde ve siz hangi zamanlamadasınız? Erken aşamada hiç kimsenin bilmediği bir startup olarak Bloomberg'e çıkıp en iyi çözümü sunsanız bile muhtemelen işlemeyecek. Kullanıcı gördü sizi, Google'da arattı, karşında bulamıyor. Markanıza ulaşamıyor. O zaman zamanlama burada çok kıymetli. Doğru zamanda küçük adımlarla başlayarak, sonuçlarını görerek yavaş yavaş kitlenizi büyüterek ilerlemeniz gerekiyor. Özetle arkadaşlar, dijital pazarlama bir ürün ya da servisinizi geliştirmek kadar, bir yatırım bulmak kadar önemli konu başlıklarından bir tanesi. Buraya mutlaka temel seviyede vakit ayırıp ilk 10 kullanıcınızı edinme, ilk 100 kullanıcınızı edinme, 100'den 1000 kullanıcıya gitmenin yollarını arayıp bulup öğrenmeniz gerekiyor. Zaten startup'ınız belli bir büyüklüğe ulaştığı zaman, belli bir işlem hacmine geldiğinde işin profesyonellerini alıp bu tarafta daha gelişmiş stratejiler kurguluyor olacaksınız. ama en başında startup'ınızı büyütmek istiyorsanız küçük adımlara odaklanın, kitlenizi büyütmeye odaklayın ve kitlenizle hep iletişimde kalın. Teşekkürler.